Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte lodos dallarından ve deniz kabuklarından rüzgar çanı yapacağız. Evet, malzemelerimizi görüyoruz. Birkaç tane lodos dalımız, birkaç tane deniz kabuğumuz ve birkaç tane ahşap boncuklarımız var. Hemen işleme başladık. Bir matkap lazım bize, bir de ince uç. Ben aslında ipimin genişliğine göre delikleri açtım. Eğer sizin ipiniz daha kalınsa kullanacağınız deliklerinizi daha büyük açabilirsiniz. Su yeşili tonlarında boyayacağım ahşap boncuklarımı. Gördüğünüz gibi hazır boyanmışları da var, satılıyor. Kendiniz de boyayabilirsiniz. Ben renk tonunu kendim değiştirmek istediğim için hiç boyanmamışı tercih ettim. Bu arada bazı ahşap boncuklar boyalarından dolayı üstüne bir kat daha boya tutmuyor. O yüzden ham halini alırsanız daha kullanışlı olur sizin için. İpimi geçirirken kolaylık olsun diye ben ipimin ucunu bantladım. Size de tavsiyemdir, böyle hasır ip kullanacaksanız kesinlikle bantlamanız daha kolay oluyor. Evet, önce birkaç çalışma yapıyoruz. Uzun mu oldu, kısa mı oldu, ip ayarlaması, hangi dalı önce koysak, hangi boncuğu önce koysak derken muhakkak hep söylüyorum. Bağlamadan, yapıştırmadan, boyamadan muhakkak denemeler yapın. Daha sonra işlemi uygulayın. Kesinlikle daha kolay olur işiniz ve malzemeleriniz zarar görmez. Bazı yerler tabii ki elimizin ulaşamayacağı için, kabuklardan dolayı derin olduğu için bir cımbız yardımıyla çekebilirsiniz. Burada bantlamanın kolaylığını yaşadım açıkçası ben. Bantladığım için çok kolay bir şekilde çektim. Evet, gördüğünüz gibi önce ayarlamamı yaptım. Daha sonra alttan sabitliyoruz burayı ki aşağıya doğru kaymasın. Kabuklarımız, ahşabımız, tahtalarımız, boncuklarımız, lodos dallarımız hepsi aşağıya doğru inmesin. Çünkü yukarıdan bağlayacağız biz. Sabitlememiz gerekiyor. Önce düğümle sabitliyoruz. Daha ilerleyen bölümlerde de göreceksiniz. Silikonla yapıştırarak sabitleyeceğiz ki bunlar rüzgardan dönmesin ya da normal bir şekilde de dönmemesi için sabitlememiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi silikonla yapıştırıyoruz. Şeffaf olduğu için ben silikonu tercih ettim ve her zaman söylediğim gibi silikon kuvvetli bir yapıştırıcı oluyor bu tarz çalışmalarda. Deniz kabuklarında, lodos dallarında yapıştırması kuvvetli bir yapıştırıcı. O yüzden ben genelde silikon tercih ediyorum. Ama siz daha kuvvetli bir yapıştırıcı tercih edebilirsiniz isterseniz. Daha doğal bir görünüm olması açısından ben deniz kabuklarını boyamadım. Aslında bunları boyayıp da kullanabilirsiniz. Bu arada silikon yapıştıracağım yerlere de ben tekrar düğüm atıyorum ki orada bir şişkinlik olsun ve silikonu tutsun. Çünkü düz bir ip olduğu zaman orayı sabitlemek daha zor oluyor. Ama orada bir düğüm attığınızda bir topaklanma oluyor diyebilirim, yani bir yuvarlaklık oluyor ve silikonu daha rahat tutturabiliyorsunuz. Bütün ayarlamaları yaptıktan sonra düğümlerinizi muhakkak atmayı unutmayın. Bu sefer çünkü yukarıdan astığınızda kesinlikle aşağıya yığılacaktır. Ben elimde malzemelerim farklı farklı olduğu için deniz kabukları birçok çeşit kullanabildim. Ama elinizdeki malzemeler tek çeşitse bir tek deniz kabuğu şeklinden de yapabilirsiniz.
Bu deniz yıldızı normalde ahşapların yani lodos dallarının rengindeydi. Ama ben uyumlu olması için su yeşili rengine boyadım. Askının uzunluğunu kullanacağınız yere göre ayarlayabilirsiniz. Ben standart bir ölçüye göre belirledim bunu. Tam bir yaz havası sergiliyor bu çalışma, gerçekten balkonlara, yazlıklara çok hoş bir çalışma oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, deniz yıldızımızı da yapıştırdıktan sonra çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak yorumlardan bana yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.